Neden Pensilvanya'da yıllardır var olduğu o evden bu noktaya taşındı ya da taşınma ihtiyacı oldu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Örgüt içinde bir karışıklık, karmaşa mı var? Kesinlikle. Hem de çok ciddi boyutta var. Çünkü böylesi olaylarda Samet işler yolunda gitmezse bir süre sonra işler terse sarmaya başlar ve örgüt içerisinde liderlik, paraya sahip olma, paraya hükmetme ve örgütün mal varlığına deyim yerindeyse çökme faaliyetleri başlar. Örgüt şu an bana göre bunu yaşıyor. Şimdi Pensilvanya dediğin gibi bu vatan haini alçağın kaldığı bir mekan idi. Orada yıllardır işte bilinen ezber süreç işledi. Şimdi burada işte giderek sağlık yönünden de sıkıntıya giren bu terörist başının bu alandaki hakimiyeti kaybetmesiyle örgüt içerisinde de bölünmeler başladı. Yani bilinen 5 tane büyük bölünme var. İşte gelenekçiler, yenilikçiler, Mustafa Özcan grubu MÖZ diye adlandırılan, keza Barbaros Kocakurt, bir de benim buğdaycılar diye adlandırdığım, hani dur bakalım kim kazanacak, oraya göre bir tavır alırız, oraya göre bir mail gösteririz gibi süreci seyreden ekipler var. Şimdi bütün bunların hepsine baktığında şu çok net, örgüt artık dağılma sürecine girmiş durumda. Burada bu bahsetmiş olduğumuz yapıların bana göre esas temel maksadı, amacı örgütün paralarına konmak. Bu konuda bu bahsetmiş olduğumuz gruplar Pensilvanya'da yıllardır nüfuz ettiği o bahse konu evde bulundukları için bana göre şimdi bir grup, ki o grubun başarısında Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan birlikte hareket ediyorlar. Bunların almış olduğu bir tedbir var. Onların aldığı tedbirde ne? İşte bu vatan hainini normal o klasik herkesin yıllardır içinde bulunduğu o evden kurtarıp kişiyi izole ederek kontrolü ele geçirmek. O nedenle de şu an ekranda da izleyenlerin gördüğü gibi 1 milyon dolar değerindeki bu evi senin de ifade ettiğin gibi normal kendi evine 12 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yeni satın alıyorlar. Alanda Fethullah Gülen denilen kişinin bütün bakımını üstlenen Cevdet Türkyolu, onun çocukları üzerine kurduğu Meseret isimli bir şirket bu evi dediğim rakamsal değere satın alıyor. Şimdi bundan böyle büyük ihtimal burada ikamet devam edecek. Burada amaç ne? Mustafa Özcan, ki hani Kaynak Holding, Tuskon, yine Bank Asya gibi paranın tam üstünde oturan ve Fethullah Gülen'in de Türkiye imamı yaptığı 15 Temmuz'da da çok ciddi katkılar olan bir kişinin almış olduğu tedbir. Bu kişi şu an mesela o Barbaros Kocakurt dediğimiz diğer grupla çatışma halinde. O Barbaros grubunun da iddiası şu: örgütün bütün paralarına konacak. Bu yapılan işlerin bütün amacı paraya sahip olabilmek. Dolayısıyla savaşmalıyız mantığı buna kuruyor o bahsettiğim Barbaros grubu. Yenilikçiler, gelenekçiler zaten bu savaşın içinde olan diğer gruplar. Şimdi bütün bu gruplar içerisinde Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan birlikte hareket etmeye karar kılarak böyle bir tedbir aldılar. Buradan istediklerine erişebilirler mi? Yani örgütün o milyarlarca dolar, bütün dünyada o kurduğu paranın kaynağı dediğimiz kirli tezgaha konabilirler mi? Bunu zorlayacaklar. Ama tabii ben bu kavganın daha da büyüyeceğini, örgütün hatta artık bütün o kirli işlerinin bir bir ifşa edileceğini düşünüyorum. Zira bu görüntüleri paylaşanlar işte bu bahsetmiş olduğum kavgada biraz daha kenara çekilerek olan biten hakkında artık kamuyu bilgilendirmek, bu örgütün nasıl pislik bir yapı olduğunu anlatmak için deşifre etmek gerekir diyen bir grup. Muhalif bir grup ve aynen şöyle ifade ediyorlar amaçlarını: sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdit olan FETÖ hakkında gerçekleri ortaya çıkarmak temel hedefimizdir diyorlar. Şimdi bu kişilerin, yani bu grubun bu görüntüleri paylaştığını hatırlatalım. Bunlar çok yeni görüntüler ve muhtemelen Fethullah Gülen denilen kişi işte bu evde kalan
süreyi devam ettirecek ve yanı başındaki Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu da onun üzerinden parayı hükmetmeyi deneyecekler. Aynı zamanda da zimmetine geçirmeyi deneyecekler. Çünkü diğer grupların da bu yönde çok korkunç iddiaları var. Hatta Mustafa Özcan'ın çok ciddi bir miktarı üzerine geçirdiği şeklinde de örgüt içerisinde ciddi tartışmalar var. Bunu şunu gösteriyor. Kavga büyüyecek. Örgüt kendi içinde o kavgayı giderek artan bir tempoda yaşayacak. Ama sonuçta kim kazanır onu merakla bekleyip görüyor olacağız. Eve baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüntülerde de 2 lüks araç var. İkinci siyah olan araçta Fethullah Gülen'in olduğu görülüyor. Bu görüntüleri nasıl değerlendiriyorsunuz son haline baktığınızda? Samet, dikkat edersen hep böyle bir gizem var. Pensilvanya'daki evde de aynı havayı hissediyorsun ki bu daha da bana göre izole edilmiş bir coğrafya. Ve burada yani şehirden uzak, insanlardan uzak bir ortam özellikle seçilmiş gibi geliyor bana. Burada amaç iyice izole ederek kontrol ele geçirmek. Bu bahsettiğim 2 kişinin bana göre niyet ve maksadı bu. Dolayısıyla bir önceki evden uzaklaştırılmasının sebebi de bana göre bu. Çünkü bir önceki ev adeta yol geçen ana dönmüş. Herkesin bildiği, herkesin gördüğü ve herkesin de rahatlıkla ulaşabileceği bir haneydi, bir coğrafyaydı. Fakat bu coğrafya dikkat edersen bir gizlilik sağlanmış. Böyle kimsenin aklına gelmeyecek ve şehirden de 12 kilometre kadar uzaklıkta kendi başına bağımsız bir coğrafya gibi konumlandırılmış. Amaç burada gizliliği sağlamak ve erişimi imkansız hale getirmekti ama o bahsetmiş olduğumuz yapının deşifresiyle bana göre bu da adres sokak olarak böyle çok net bilgiler var bu evin yeriyle ilgili. Bu da deşifre oldu. Buradan sonra nereye kaçarlar veya hani burada kalmayı denerler mi? O tartışılır ama burada çok net şu görülüyor. Bir izolasyon çalışması var. Bir gizli kapaklı yeni bir sürecin önünü açmak için bir kirli faaliyet var. Diyeceksin ki örgütün hangi işi temiz ki bu kirli olsun dediğinde doğru. Burada o bahsettiğim süreçte hani son demlerde, son günlerde örgütün o kalan bütün yapıya konmak adına da yürütülen bir faaliyet var. Zaten iddialarda o yönde. Yani Mustafa Özcan'ın örgütün çok büyük kısımdaki paralarının neredeyse büyük bir kısmına şahsi hesabına geçirip konduğu ve şu yapılanın artık son operasyon olduğu yönünde. Cevdet Türkyolu da beraber hareket ediyorlar. Çünkü Cevdet Türkyolu ta en baştan bugüne şahsi bakımı dahil Fethullah Gülen'in her türlü işiyle ilgilenen bir kişi. Muhtemelen Mustafa Özcan da işte bir kara kutu olan bu kişiyi yanına alarak kendini garantiye almış diye düşünüyorum ben. Diğer gruplar, o bahsettiğim 3 tane temel grup bu sürece seyirci kalır mı veya olanı kabullenirler mi? Ben böyle bir sürecin yaşanacağını pek ihtimal vermiyorum. Bana göre kavga daha da kızışacak ve belki de hiç duymadığımız daha birçok kirli çamaşırı bu vesileyle öğrenmiş, duymuş olacağız. Peki örgüt nereye doğru gidiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz baktığın zaman? Kendi içinde savaşları devam ediyor. Ülkeden siliniyor, silinmeye çalışıyor. Bazı organlarının olduğunu, operasyonların yapıldığını İçişleri Bakanlığı da duyurdu, geride kalan süreçte duyurmaya da devam ediyor. Samet, şöyle bir konuyu hatırlatmakta fayda var. Güzel bir yere getirdin. Mesela bütün iş şurada mı dönüyor, şu evde mi dönecek? Veya bütün iş bu saydığımız kişiler üzerinden mi yürüyor? Asla. CIA patentli, CIA'nin teşkil ettiği, yapılandırdığı, Amerikan istihbaratı olarak bugüne kadar da yönlendirdiği bir yapıyı konuşuyoruz. Şimdi böyle bir yapının bir kişi üzerinden bitti, çöktü, yıkıldı, dağıldı noktasına gelmesi zor. Yani bir anda bu yapı işte Fethullah Gülen çok tartışıldı, öldü ölmedi, yaşıyor yaşamıyor gibi. Veya işte bu kişinin şu an melekelerini kaybetmesinden dolayı ki ciddi rahatsızlıkları var. Örgüt işte tıkandı veya işte bitti anlamına gelmesin. CIA'nin bu yapının başında olduğunu, o yapının bugüne kadar bu yapıyı yönlendirdiğini, halen de CIA'nin bu yapıdan vazgeçmek gibi bir niyetinin olmadığını bilmekte fayda var. O nedenle zaten bu örgütte mücadele halen devam ediyor ve o nedenle biz bu örgütü halen konuşuyoruz.